Herkese merhabalar. Ben Ayşe Yılmaz. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki videomda Opleiding'in ikinci yarısından bahsedeceğim. Opleiding'in ilk aşamasından, kabul aşamasından bahsettim. Voor Opleiding'den yani ön Opleiding'den bahsettim. Şimdi de na Opleiding'den yani mezun olduğum Opleiding'den bahsediyor olacağım. Hazırsanız başlıyorum. Kanalımın sıkı takipçiyseniz belki hatırlarsınız. 23 Ocak'ta başladım ben bu Opleiding'e ve 31 Ekim'de tamamladım. Hatta geçen hafta evime bir sertifika gönderildi. Böyle bir sertifika alabileceğimi düşünmemiştim. Sertifika mı demeli ondan da çok emin değilim ama işte Ayşe Yılmaz 21 Ocak itibariyle 23 Ocak itibariyle bizden eğitim aldı. 31 Ekim'de de eğitimini başarıyla tamamladı gibi. Bir tane de hocam bana karne gibi bir evrak verdi. Karşılıklı imzaladık. Hani bunun dosyada olmasının bir artısı olur mu bilmiyorum ama iyi hissettirdi ya. Böyle bir evrak alacağımı bile bilmiyordum. Şimdi na Opleiding'de neler yaptım, neler öğrendim. Ben 4 Ağustos'ta başladım. 31 Ekim'de bitirdim. Aslında Ekim'in ikinci haftası bitiyor gibi oldu. Peki neden 3-3,5 ay ve hatta stajla birlikte 4 ay sürecek olan bu eğitim erken bitti biliyor musunuz? Çünkü ben iş buldum. Ama buna dair videolarımı çok sonra çekeceğim. Çünkü şu an çok sıkışık bir dönemdeyim. Ama bu videoyu öne aldım. Bence hepimizin biraz umuda ihtiyacı var. 4 Ağustos'ta eğitime başlarken biraz zorlu günlerden geçiyordum. Onu da atlattığım zaman yani şu an içimde bu konuyu halledebilmem gerekiyor. İçimde bu konuyu hallettiğimi düşündüğümde ki takriben daha en az 5-6 ayı var. Bu konuyu hepinizle paylaşıyor olacağım. Bence hepinizin kendinize çıkaracak dersleriniz olacak. Özellikle benim gibi paylaşmayı seven insanların. Neyse ben onu rafa kaldırdım. Şu an yukarılarda duruyor. Odaklanmam gereken başka konular var. Ama 4 Ağustos'ta bu eğitime başlarken çok umutsuz, çok yılgın, çok da yorgundum. Üstelik eğitimim evime yaklaşık 1 saat uzaklıktaydı ve hani 1 saat git, 1 saat gel. Bazı günler 3 saat, bazı günler tam gün olan bu eğitime dahil olma kısmında epey zorlanacağımı tahmin ediyordum. Tatilden geldim. 2-3 hafta sonra eğitime başladım. İlk gün bizi salonda bir beyefendi karşıladı. Biz 3 kişi yan yana oturuyorduk. Zivener ekibindeydim ben. Çünkü galiba farklı yerlerde de var bu eğitimler. Bildiğiniz gibi yine ben lojistik alanında devam ettim. 2 arkadaşım daha vardı benimle birlikte başlayan. Kristina ve Şadrak. Biz Ağustos ekibiydik. Böylelikle şunu anladım. Lojistik ekibi her ay yenileniyor. Ağustos ekibi, Eylül, Ekim ekibi, Kasım ekibi. Böyle her ay açılıyor bu eğitim. Bu eğitime gelenlerden Kristina Voor Opleiding almamıştı, Şadrak almıştı. Çünkü Kristina hali hazırda 11-12 senedir işte 11,5 senedir burada yaşadığı için Voor Opleiding'e ihtiyaç duymamıştı. Voor Opleiding'in ne olduğunu, neler öğrendiğimi, ağırlıklı Felemenkçe olduğunu anlattığım videom var, ona bakabilirsiniz. Na Opleiding'de tamamen meslek eğitimi olacağını söylemişlerdi. Gerçekten de öyle oldu. Peki biz ne yaptık? Lojistik ekibimiz vardı. Bu ekipte satın alma departmanı, üretim departmanı, depo bölümleri vardı. Bizleri sırayla herhangi bir departmana koyup sanki biz o firmanın bir parçasıyız gibi simülasyon eğitimler veriliyordu. ERP kullanıyorduk. Bunun yanı sıra İngilizcemiz desteklendi ama böyle İngilizce öğretimi gibi değil. Çünkü bu eğitime dahil olabilmeniz için en kötü B1 seviyesinde İngilizce biliyor olmanız lazım ve bunu da sınavla desteklemeniz lazım. ELA test diye bir test yapıyorlar. İşte telefonla arayıp konuşmanızı test ediyorlar. Diğeri de online oluyor. Sonrasında bu şeyleri geçerseniz, ELA testi en az B1 alırsanız geçerseniz bu eğitime hak kazanıyorsunuz. Yani özetle B1'den az değil ya İngilizceniz mantık olarak. Bize İngilizcenin grameri vesaire öğretilmiyor da işte şirkette çalışmak yine aynı şekilde. Lojistik sektörünün terimleri, mailleşme kültürü, noktalama işaretleri, hani nasıl kapatırsak maili daha kibar olur, daha nasıl kapatırsak belki daha kaba olur ya da işte virgülü ne zaman kullanmalıyız, böyle ince nüanslar
Yani basit değildi. Bence keyifliydi. Hocamız birazcık net bir kadındı. Bu kadar net bir insanla çalışmak bazıları için biraz zorlayıcıydı. Sınav olduğumuz tek başlık İngilizceydi. Fransızcanız varsa Fransızca da destekleniyor bu arada ve Fransızca da A1'den başlıyor. Yani ben birazcık biliyorum, hani yine de bu eğitim sırasında kendimi geliştireyim derseniz bazen haftada bir gün, bazen 2 gün online Fransızca dersleri de oluyordu. Ben onlara katılmadım. 2 kere katıldım. Çok verimsizdi. Çünkü Fransızcaya dair hiçbir şey bilmiyorum. Benim adıma çok sıkıcı geçiyordu. Bir de çok fazla odaklanmam gereken konu başlığı vardı. Ona da kendimde o gücü bulamadım açıkçası. Bir de Fransızcaya yer açacak gücü bulamadım. Excel vardı. Şimdi ben War Oplading alırken ofis programlarını zaten çokça kullandığımızdan ben ondan muaftım ama War Oplading almayanlar Excel de aldı. Felemenkçe dersimiz vardı ama yine Felemenkçe'de Felemenkçe öğrenmedik. Ne yaptık? CV nasıl hazırlanır? Motivasyon mektubu nasıl yazılır? İşte elevator pitch ne demektir? Bir firmaya gittiğimizde o firmanın kurumsal kültürüne dair neler bilmemiz gerekir? Yani Belçika'da bir mülakata davet edilene kadar her şey ve mülakat sonrası her şey. Hatta simülasyon olarak mülakat da yaptık karşılıklı ve hatta 2 tane recruiter gelip bizimle mülakat da gerçekleştirdi. CV'lerimizi aldı. Onların database'inde de bizim CV'lerimiz yer aldı. Bu yüzden verimliydi. Felemenkçe dersimizi veren An çok tatlı bir kadındı. Sevgili An zaten aynı zamanda çok iyi bir motivasyon konuşmacısı. Bu anlamda bizi çok besledi. Bir de lojistik dersimiz vardı. Lojistik dersinde online derslerimiz vardı. Fiili derslerimiz vardı. Aynı zamanda her hafta farklı programlar eklendi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oldukça efor gerektiren bir program. War Oplading'in zorlayıcı yanı sürekli sınav olmasıydı. Now Oplading'in zorlayıcı yanı haftanın 5 günü aktif olmanız gereken bir eğitimdi. Örneğin bir program anlatayım. Pazartesi günü Leerbedrijf diye geçiyor. Leerbedrijf'e gidip işte ERP'yi açıp çalışıyoruz. Salı günü gidiyoruz yine aynı şekilde 2 tane koçumuz var Leerbedrijf'e dair. Bu kişiler işte yine satın almayı, depoyu, üretimi anlatıyor, sadece ERP'den girip çalışmıyoruz. Aynı zamanda yine motivasyon konuşması yapıyorlar. Belki gündeme dair, lojistik gündemine dair bir şeyler söylüyorlar. İş piyasasına dair bir şeyler söylüyorlar. Salı günü öğleden sonra Felemenkçe dersimiz An'la devam ediyor. An bize işte CV hazırlatıyor, elevator pitch yapıyoruz. Can Qualitate diye bir şey var. Değerlerimiz, normlarımız, buna dair konuşma yapıyoruz. Yani sadece hadi CV hazırlıyoruz değil de soft skills üzerine düşünüyoruz, hard skills üzerine düşünüyoruz. Her konu başlığını ele alıyoruz. Daha önce bu kursa dahil olmuş, iş bulmuş kişiler ve bunları nasıl yapabildikleri ya da işte iş bulamayanlar, sebepleri, bunların üzerine de oturup konuşuyorduk. Çarşamba günleri online lojistik dersimiz vardı. Burada da deniz lojistiğine, kara lojistiğine, her lojistik türüne dair genel hatlarıyla bir şeyler öğreniyorduk. Ama çok ufuk açıcı sohbetlerdi. Ama aynı zamanda işte biz CMR evrağı doldurmayı da öğreniyorduk. Mesela Perşembe günleri de Leerbedrijf vardı. Aynı şekilde ama atıyorum Cuma günü de İngilizce konulabiliyordu ve bazıları farklı binadalardı. Bir yerden kalk öbür yere git, bunları çok kısa bir zamanda yap ve sana sürekli takvim atılıyor. Yani direkt senin eline bizim işte burada 3,5-4 ay boyunca işleyeceğimiz program var diye bir program verilmiyor. Nasıl ki iş yerine gittiğiniz zaman haftalık programınız belki en erken hani 2-3 hafta önceden ama genelde bir hafta önceden ve dahi bazı toplantılar 10 dakika önceden belli olur. Burada da öyle bir performans bekleniyor sizden. Yani sana bir toplantı gelebilir. Bu toplantı belki işte Vidi abinin Antwerpen'da yapacağı bir sempozyuma katılmakla ilgili olabilir. Bu görevlendirmeyi o an
takip edip onaylayıp ertesi gün Antwerpen'da olmamız bekleniyor. Yani işte ben aynı zamanda çalışıyorum, benim çocuğum var, işte bu sadece bir eğitim gibi gözle bakmamız beklenmiyor. Biz sanki iş bulmuşuz da işe gidiyormuşuz gibi bir kafaya, bir mentaliteye sahip olmamız gerektiğine dair bir algı var açıkçası. Bu anlamda düşündüğümden daha zorlayıcı oldu. Nitekim mesela diyelim ki işte bir gün geldi, bir gün gelmedi, bir gün geç kaldı ki bir gün 2 dakika geç kaldım. Bunu hocam 3 hafta başıma kalktı. Hani böyle bir geç kalmaktan bahsediyoruz. Böyle yapanlara kısa zamanda önce ihtar gönderildi, sonra da eğitimi sonlandırması gerektiği söylendi. Çünkü bu eğitime talep çok, bu sektörün önü çok açık diye düşünüp hani burada yer işgal etmeyin, bizim de başımızı ağrıtmayın, sizin çalışmaya niyetiniz yok gibi gözle bakılabiliyor. Biliyorum bazı şeyleri ben yaparken böyle işte ya bu kadın da hem çalışıyor hem orada burada geziyor, organizasyon da yapıyor, bunu da hallediyor, ne var ki bunda gibi küçümseyici bir taraftan aşırı kolaymış gibi düşünülebiliyor. Doğrudur, hani doğrudur. Benim açımdan o kadar kolay değildi yani, öyle söyleyeyim. Ama saygı duyuyorum her görüşe. Deneyin, görün, belki de doğrudur, belki de öyledir, çok kolaydır da ben zorlanmışımdır. Sonra şimdi diyelim ki recruiterlar geldi, sizinle bir görüşme yaptı. Bu ayrı bir organizasyon. Siz bir sempozyuma davet aldınız, bu ayrı bir organizasyon. Bir job fair gibi bir organizasyon oldu, oraya gittiniz, bu ayrı bir organizasyon. Aynı zamanda mesela EBO ne demektir diye geldi biri anlattı, bu ayrı bir organizasyon. VDAB ile bağlantılı ne kadar çok program varsa onlar gelip size anlatıldı, bu ayrı bir organizasyon. Yani Leerbedrijf'e gittim, hemen açtım bilgisayarı, ben CRM'de çalışıyorum gibi bir kafa da yok açıkçası. O gün neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Mesela Recruiter Games günleri var. Orada bize oyunlar veriyorlar ve bizi izliyorlar. Bir puzzle gibi oyunlar. Bir gün mesela tahtadan, metalden yapılmış bir kule vardı. Onu bozdular, elimize verdiler. Hadi bunu yapın. Orada önemli olan çok hızlı bir şekilde yapıp en iyi dereceye sahip olmak mı? Yoksa hani siz nasıl bir eylemle yaptınız bunu? Nasıl bir mizaçla yaptınız? Çok mu hızlıydınız? Çok mu yavaştınız? Yaparken sabrettiniz mi? Yoksa gerildiniz mi? Bunları izliyorlar. Buna dair size rapor sunuyorlar. Aynı şekilde grup oyunları oynadık. Diyelim ki 2 ayrı grup karşılıklı yarıştık. Eskiden şeyler vardı. Exit rooms muydu? Hani böyle odalara giriyorduk da anahtar falan bulmaya çalışıyorduk. Neydi o oyunların adı? Onun gibi işte elimize bir valiz verdiler. O valizin içindeki şifreyi çözecektik. İşte orada sen dinleyici misin, yoksa işte ekip lideri gibi mi davranıyorsun, hani nasıl bir ruhun var? Yani orada soft skills'leriniz açıkçası bir uzman tarafından gözlemlenip size rapor sunuluyor. Bunlar da gelecekteki başvuracağınız iş yerinde gösterebileceğiniz bir elinizde yazılı doküman olmanın yanı sıra sizin de kendinizi daha iyi tanımanıza katkı sağlıyor açıkçası. Ben doydum. Böyle ilk bir ay çok keyifliydi. Ağustos-Eylül arası çok yoğundu. Çok yoğundu. Şükürler olsun ki eğitime Ağustos'ta başlamışım. Çünkü Eylül'de olsaydı kızımın okulu da açılacaktı. Her yeniliği aynı anda gerçekleştirebilmekte ne kadar başarılı olacaktım bilmiyorum. Ağustos çok yorucuydu. Eylül de keza yorucuydu ama ben tempoyu anlamıştım, olayları idrak etmiştim. Kızımın okulu başlarken biz şöyle bir karar verdik. Artık neredeyse her şeyi bir dönem Ümit yapacaktı. Çünkü gerçekten ben hayattan koptum. Ve yine söyleyeceğim, akşamları da temizlik işine gidiyorum. Yani akşam gelip kafamı dinleyecek hiçbir vaktim yok. Özellikle çarşamba ya da perşembe geceleri ayaklarımı hissetmediğim oldu yorgunluktan. Sadece bedensel bir yorgunluktan bahsetmiyorum. Zihnimin oynadığı oyunlar bedenime de çok yansıdı ve çok yoruldum. Sonra bir gün bir recruiter geldi, yine Hayes, ve işte Hayes'le konuşurken bir tek benimle ilgili çok uzun açıklama yaptı recruiter ve bunu da bizim işte eğitim koçlarımız bana çok güzel yansıttı.
Belki biraz abarttılar çünkü işlerinden biri de bu, yani sizi özgüven kazandırmak. Bunun için de fazlaca övüyorlar sizi. Bana işte sen gerçek bir iş kadınısın ve daha fazla kendini gizleme. Yani evet işte HelloFresh'e gidiyorsun, temizlik yapıyorsun, dil öğreniyorsun, cart ediyorsun, cürt ediyorsun ama iş piyasasına artık girmen gerekiyor. Kendini yetersiz hissetmenin bir anlamı yok. Hard skills'lar öğrenilir. Atıyorum Excel çok iyi değildir, öğrenilir. Dilin çok iyi değildir, geliştirilebilir. Ama soft skills'lar senin doğuştan karakterinle gelen şeylerdir ve öyle kolay eğitilemez, değiştirilemez. Ve senin bu anlamda çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. İnsan yönetiminde, insan ilişkisinde, organizasyonda, koordinasyonda, haberleşmedeki. Neden bunlar önemli? Lojistik işi tamamen böyle bir iş çünkü. Bence bir an önce işe başvur dedi. Özellikle Ann, sonra da Steven. Ben de gaza geldim. Eve gelip birkaç işe başvurdum ve evet aradılar ve bir işe girdim dediğim gibi. O yüzden artık böyle Eylül'de bitti. Ekim'de benim işim oldu gibi oldu. Ekim sonrası benim için bir tık daha lay lay lom geçti. Öyle ya da böyle benim Belçika'ya geldikten sonra tanıştığım en özel insanlar bu eğitimde oldu. Hani Ann beni gazladı, Steven bana destek oldu. Sonradan Philip de eğitim ekibine katıldı. İşte Philip beni yine aynı şekilde gazladı diye demiyorum. Bu arada bu gaza da ihtiyacımız var. Bunu da söyleyeyim, yani buna ihtiyacımız var. İnsanlar etrafınızda çerçevelenip işte senin zaten şunun da iyi değil, zaten bunun da iyi değil, zaten diye negatiflerini, o çöplerini üzerinize boşalttığında, ki ben buna en çok sosyal medyada maruz kaldım biliyorsunuz. Siz de kendinizi çok da böyle iyi bir yerde göremeyebiliyorsunuz. Ama ve lakin böyle dünyada bir kişi bile size inandığında bütün dünyanız değişebiliyormuş. Ben bunu deneyimledim. Çok acı ki bunu buradaki birçok Türk arkadaş yapabilirdi ama ben onların daha çok kösteğini gördüm. Dediğim gibi rafa kaldırdığım o konuları bir gün anlatıyor olacağım. Önce kendi sindirmem gerekiyor. Kendi içimde bunu bir halletmem gerekiyor. Eğitim koçlarıyla birebir olmak. Mesela bugün benim bir sınavım var diyelim ya da mülakatım var. Sabah uyandığımda saat 7'de ilk maili eğitim koçlarımdan aldım. Sana inanıyoruz, sana güveniyoruz, yapacağını biliyoruz. İşe girdiğim ilk gün sabahın seherinde ilk mailimi eğitim koçlarımdan aldım. Başarılı olacağını biliyoruz, sana güveniyoruz, arkandayız. Bunun gibi onlarca, yüzlerce gün, yani orada olduğum işte o 2 ay, 2,5 ay o kadar çok artıları oldu ki bu eğitimin bana. Her şeyden önce beni ben olarak kabul edip, aslında çok fazla background'ıma dair de fikirleri, bilgileri olmamasına rağmen orada beni gözlemleyip bir altın gibi ışıldamamı sağladılar. Bu arada bunu tek başına bana yapmadılar elbette. Yani ben şu an kendi öykümü anlattığım için ben diyorum ama oradaki herkes aynı şeyi hissediyordur diye düşünüyorum. Böyle hissetmeyenler kimler oldu? Ondan da bahsetmek isterim. Bu eğitimi alırken hani dedim ya, ben Ağustos'tum, Temmuz da vardı orada, Haziran'da başlayan da vardı. Sonrakiler de oldu, sonradan gelenler. Hani eğitimi alırken ya buradan da bir çocuk olmaz, bizi de burada oyalıyorlar, hiçbir şey öğrettikleri yok, zaten hiçbir şeyin olacağı yok gibi bir bakış açısına sahip olanlar İlerleyemediler. Çünkü bakış açılarıyla çok ilintili bu durum. Ben açıkçası kurumsal bir hayata tekrar hazır hissetmiyordum kendime. Ve ben buraya geldikten sonra doğru düzgün bir CV hazırlayıp bir işe başvurmadım. Bir iki tane oldu. O da böyle ChatGPT aracılığıyla basit bir CV formatı hazırladım. Hatta çağrıldığıma da gitmedim. Ama bu eğitimde ben gözünün içine baktığım insanların, benim üzerimde emeği olduğunu düşündüğüm insanların benim hakkımda söylediklerini umursadım. Yani bu da bana laf ola beri gele bunu söylüyor diye düşünmek istemedim o an. Ya artık buna enerji mi dersiniz, 777 mi dersiniz, ilahi adalet mi dersiniz? Çünkü emeğim yadsınamaz diye düşünüyorum. Çok emek ettim. Bu emeği daha çok adaptasyon için verdim. Ama günün sonunda kurumsal bir firmada çalışmak gibi bir amacım
olmadı başlarda. Sonra şunu fark ettim eğitim devam ederken. Bu eğitim de sona erecek Kasım'da. Ve sonra ben tekrar CVO'ya gideceğim. Tekrar çalışacağım. Çalışmadan olmuyor. Sadece eğitimle de olmuyor. İkisini bir arada götürmekse beni çok yıpratıyor. Bari işe gireyim tam zamanlı bir işe. Daha az yorulurum. Daha çok öğrenirim. Hem de üzerine daha çok para kazanırım. Bu bakış açısını da açıkçası ben bu Oplading'de kazandım. Bu son kısmı uzattım. Neden? Şimdi dün göçmen kadınlar Belçika'da bir hanımefendi, çünkü hanımefendi diyorum, yani isimsiz paylaşmış bunu ve göçmen kadınlar olduğu için grubun adı da hanımefendi olsa gerek. Bir şey yazmış ve onun altına biri demiş ki Belçika'ya Göç YouTube kanalı var. İsterseniz orayı bir takip edin. Ben okumak istiyorum bu anonim soruyu, postu. Sorum eş durumu ile gelenler için. Bildiğiniz üzere genelde eşlerden biri iş bulup geldiğinde diğer eş Türkiye'deki işini, kariyerini bırakıp gelmek zorunda kalıyor. Burada işi olmayan eş hem boşluğa düşüyor hem bir süre ne yapacağını bilmiyor. İki farklı sorun var. Bir, bu konuda Türkçe psikolojik destek alabileceğimiz birileri var mı? Türkiye özlemi, gelme sebepleri, buraya adaptasyon süresindeki yaşanan zorluklar vesaire. 2. Burada kariyer koçluğu veren biri var mı? Sıfırdan bir meslek edinmek isteyen biri için hangi yol izlenmeli? Seçenekler nelerdir? Hangi meslekler az dil bilen herhalde demek istedi. Az dil bilen biri için alternatif olabilir. İşte eminim bu konuda yalnız değiliz. Taşınma sonrası boşluğa düşme durumu çok yorucu. Bir noktada destek alınması gerekiyor diye düşünüyorum. İşte altına da sağ olsun bir hanımefendi demiş ki YouTube'da Belçika'ya Göç kanalına denk geldiğimizi bilmiyorum ama kendi yaşadığı deneyimleri samimi bir şekilde anlatıyor. Ayşe Hanım hem dil öğrenme hem iş bulma sürecinde sıfırdan başlamanın yolları hakkında bir sürü videosu var. İlginizi çekebilir. Bu mesajı yazan hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. İsmini yine zikretmek istemiyorum. İsminin anılmasını isteyebilir, istemeyebilir. Günün sonunda burası açık bir grup ama yine de ben saygı duyuyorum. İsmini zikretmemden hoşlanmayabilir. Benim amacımı anlamış, yani gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Bu videoların amacı tam olarak bu. Amacıma ulaştığımı hissettiğimde inanılmaz mutlu oluyorum. Hiçbir şey sebepsiz değil. Benim bu mesaja denk gelmem de sebepsiz değildi. Bu son kısmı oldukça uzattım. Özellikle Hollanda'da bunu çok görüyorum. İnsanlar bizim insanımız etikete aşık olduğu için böyle daha yeni gider gitmez hemen danışmanlık veren bir kadın bulduklarında yapışıyorlar. Para verdiği zaman insanlar bu tarz bilgileri almaktan daha çok haz duyacaklar gibi geliyor. Burada bedava anlattığım bilgileri para vererek aldığında belki daha kıymetli oluyor. Bu her durum için geçerli. Belki açsam bir sürü atıyorum spor programı var YouTube'da ama gidip para verip birebir danışmanlık almak istiyorum. Ben de ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu tabii ki çok sonraki aşama. Varsa böyle ihtiyaçlarınız bana bu videoya yazın lütfen. Ben buradayım. Önünüzde canlı bir örneğim. Her ne kadar ara ara geliyorlarsa da psikolojik olarak bana da. Ben de çünkü insanım. Etten kemikten yaratıldım. Hiçbir psikolojik destek almadım denilemez. Aldım. Buraya geldikten sonra da epeyce aldım. İşe yarayan oldu, olmadığı oldu. Ama şunu söyleyeyim. Biz birbirimize çamur attığımız sürece, birbirimizin kuyusunu kazmaya çalıştığımız sürece hiçbir cacık olmayacak. Yani insanları takdir etmeyi de bilelim. Hasetlenme şapkamızı artık çıkarıp atalım lütfen. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümde, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.